Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün Mısır'daydı, bileceğiniz üzere çok önemli toplantılara katıldı kendisi. Mısır dönüşünde Cumhurbaşkanımız basın mensuplarına özellikle Suriye ile alakalı çok önemli demeçler vermişti. Bugün ilk olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamalarını yorumlayarak hep beraber sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan özellikle de ilk olarak geçmiş dönemlerde Suriye'de Esad rejimi aktifken uygulanan politikalar, uygulanan yaptırımların artık Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle birlikte kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti. Yakında Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini ve yeni yönetimi oluşturacağının altını çizdi. Şimdi yeni yönetim derken yanlış anlamadınız kıymetli dostlar. Suriye'nin yeni devlet yönetiminin oluşumunda bizzat Hakan Fidan aktif rol oynayacak. Bunu artık Cumhurbaşkanımız Erdoğan kendi ağzıyla söylemiş oldu bugün. Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeni Suriye yönetiminin bize ihtiyacının olduğu birçok nokta bulunuyor dedi. Bu konuda Türkiye'nin onları asla yalnız bırakmayacağını ve YPG PKK ile mücadelede özellikle de onların çok büyük desteğe ihtiyacının olduğunun altını çizmişti. Birazdan YPG PKK'ya ilişkin daha detaylı açıklamalarına geleceğiz. Golani hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. HTŞ lideri Golani ile Batı ve İslam ülkelerinin diplomatik olarak iletişime geçmesinin kendisini en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi olduğunu belirtmişti. Şimdi burada bir izninizle araya girmek isteyeceğim. Kıymetli dostlar, yalana gerek yok. Şimdi özellikle de Suriye'yi özgürleştirme harekatı başladığı günlerde yani ne yalan konuşayım, ben bu HTŞ'ye pek güvenmiyordum. Hani HTŞ acaba başına buyruk bir hareket eder mi? Veyahut da silahını günün birinde bize doğrultur mu diye şüphelerim vardı. Fakat özellikle de Golani'nin Sayın İbrahim Kalın'la birlikte Emevi Camii'ni ziyareti, burada başladı benim o dönüşüm süreci. Devamında da bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, yani diyor ki beni en çok mutlu eden şey Golani'yi gale alıp Batı ve İslam ülkelerinin onunla iletişime geçmesidir. Yani bu ne anlama geliyor? Demek kıymetli dostlar, zaten kendisi Golani'de açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmen biat ettiğini, bağlılığını şu şekilde ifade etmişti. Hatırlarsınız o cümleleri, görmüşsünüzdür. Bundan böyle çok değil, 2 ay öncesine falan gidelim. Hatırlar mısınız Esad'la normalleşme görüşmeleri falan? Ben sizlere sürekli aktarıyordum. Golani ne demişti? Özellikle de Erdoğan Esad'la görüşeceği dönemlerde olur da Esad Türkiye'nin teklifini kabul eder, Türkiye ile masaya oturur diye yalana gerek yok. Biz çok korkmuştuk. Fakat o dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bize deseydi ki tamam ben Esad'la anlaştım, siz Suriye'ye döneceksiniz, sizi yargılamayacak, aynı eski düzen devam edeceksiniz deseydi bile biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün üzerine bir söz söylemezdik dedi. Bu bağlılığa bakar mısınız yani? Şu an kıymetli dostlar, yani yaşanan bu gelişmelerle birlikte benim de daha öncesinde şüpheyle yaklaştığım HTŞ'ye hani birazcık yalana gerek yok, kanım ısınmaya başladı. Ama ben şunu da belirteyim, Suriye'de bu süreç HTŞ ile falan ilerlemez. HTŞ zaten kulağıma da geliyor, kendine yakın bir süreçte feshedecek. Suriye'nin kendi devlet böyle hani düzeni olan, kendi içerisinde gerçekten de paramiliter örgüt olmayan bir devlet ordusuna dönüşümü gerçekleştirilecek. Bu süreç gerçekleşirse zaten HTŞ'ye dair kaygılarımız da gittikçe azalacak ve zamanla sıfırlanacak. Ama şunu belirtmek isterim ki Türk devletinin özellikle de HTŞ yetkilileriyle iletişimi şu an 10 numara 5 yıldız. Resmi açıklamalar zaten bunları bizlere gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklamalarının devamında da artık Suriye'de bazı işlerin rayına oturmasıyla birlikte süratle ikili ilişkilerimize hız kazandıracağız. Enerji konusunda büyük eksiklikler var. Enerji Bakanımızı oraya görevlendireceğim. Yani Suriye'de ne kadar eksik varsa hepsi halledilecek. Daha sonrasında ticarette önümüze bakacağız dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu açıklamalarından yola çıkarak ben sizlere önümüzdeki süreçte Suriye'de Türkiye'yi ilgilendiren hangi süreçler beklenmekte? Şöyle 3 tane bir liste hazırladım. Onlardan ilki, malumunuz öncelikle sınırımızdaki YPG PKK terör örgütü ve sadece sınırımızda kalmayacak, tamamıyla fethedilecek Suriye'nin kendi devlet ordusu olmak kaydıyla YPG PKK'nın varlığına son verilecek. Şu anki tartışmalar acaba Türk Silahlı Kuvvetleri mi YPG PKK'yı kovacak,
yoksa Suriye'nin yeni ordusu mu kovacak? Bunun tartışması sürüyor. Yani her halükarda zaten YPG, PKK yolcu. O konuda zaten herkes hemfikir. Devamında kıymetli dostlar Suriye'de ikinci olarak Katar'dan gelen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması. Katar-Türkiye doğalgaz hattı Esad'ın devrilmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yine karşımıza çıkacak bir önemli faktör olacak. Devamında üçüncü olarak da Suriye ve Türkiye arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması. Evet, yanlış duymadınız. Aynı böyle Libya'da yaptığımız anlaşmanın bir benzeri. Yunanlar artık kokusunu almıştı bu yaşanan gelişmelerden sonra. Bugün de mesela Mitsotakis açık bir şekilde asla Suriye ve Türkiye arasında Libya mutabakatına benzer bir mutabakat imzalanmasına izin vermeyeceklerini belirtiyordu. Ve önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği'ni de bu konuyu görüşmek için toplayacağını belirtmişti. Yani kıymetli dostlar önümüzde 3 farklı süreç olacak. En azından benim aklıma gelen 3 önemli ana başlık önümüzdeki süreçlerde bizi bekliyor olacak. Hani sizlere dedim ya, Suriye, Türkiye mutabakatı Yunanları çıldırttı diye zaten tüm Yunan basınına baktığınızda sabahtan akşama kadar bu habere girmekteler. Eğer ki böyle bir şey yaşanırsa biz yandık, kapı yuttuk diyorlar işin Türkçesiyle. Yunan basınında geçen bazı haberlerde işin dozu iyice artırılıp şu cümleler dahi kuruluyor. Dikkat edin. Suriye, Türkiye'nin yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet, yanlış duymadınız. Bu denli iddialı başlıklara dahi yer veriyor Yunanlılar. Baktığımız zaman bu haberin gerçekliğini tartışacak olduğumuzda vallahi bence eksik bile söylüyorlar. Neden mi eksik söylüyorlar? Şimdi sizlere yaklaşık 3-4 yıldır neredeyse farklı ülkelerdeki farklı Türk operasyonlarını takip eden bir gazeteci kardeşiniz olarak şunu diyebilirim ki kıymetli dostlar, biz Libya'ya gittik, Karabağ'a gittik, Suriye'ye gittik değil mi? Aktif olarak Türkiye. Türkiye'nin askeri veya siyasi olarak son dönemlerde destek vermiş olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin sözü en çok hangi ülkede geçecek diye soracak olursanız sıralamayı aynen şu şekilde yapıyorum. Hazır mısınız? İlk olarak Karabağ, Azerbaycan küçüktür, Libya küçüktür, Suriye. Evet, yanlış duymadınız. Benim listem bu şekilde olacak. Suriye'de süreç çok farklı ilerleyecek. Niye biliyor musunuz kıymetli dostlar? Suriye belki de önümüzdeki süreçte Türk dış politikasının, Türkiye'nin etkisini kastettiğimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden daha da Türkiye yanlısı bir politika izlenecek. Vallahi abartmıyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz? Çok değil. Bundan böyle bir 5 yıl öncesine gidelim. Benim de yayıncılığa ilk başladığım senelerdi. Mustafa Akıncı diye bir şahıs vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Hatırlarsınız değil mi? Adam kafaya koymuştu. Federal yönetim istiyordu. Gerçekten de böyleydi. Rumlar da çok severdi zaten. Mustafa Akıncı ve Mustafa Akıncı'nın yolundan giden bazı Kıbrıslı kardeşlerimizi ne yazık ki Avrupa Birliği pasaportuyla kandırıyorlardı. Ondan dolayı yani Suriye'nin şu an içine baktığımızda Suriye'deki durum bambaşka. Suriye'nin önümüzdeki yıllarında devlet yönetiminde görev alacak gençlerin neredeyse tamamı Türkiye'de çocukluklarını yaşadı. Türkiye'de eğitim gördü. Yani eğitim o kadar önemli ki Somali'de 2-3 tane Türkiye'de okumuş, üniversite okumuş bakan var. Bakın ne kadar sıcak ilişkilere girdik Somali ile. Suriye'de vaziyet çok bambaşka olacak. Suriye ana dili gibi Türkçe konuşuyor. Suriye Türkiye'de yaşadı. Suriyeli gençler Türk okullarında eğitim aldı. Yani bu ne anlama geliyor? Kıbrıs'tan bile daha etkin olacağımız bir yer olacak Suriye bundan sonraki süreçte. Hem de o kadar etkin olacağız ki Suriye'de başından sonuna kadar ne kadar eksik varsa Türkiye tarafından tamamlanacak. Diyebilirsiniz bunun parası nereden gelecek? Para konusunu dert etmeyin. Parayı Katar halledecek. Yani bu mevzuda Katar artık elini taşın altına koyacak. Çünkü niye? Doğalgazı Suriye üzerinden geçecek ve zaten bundan sonraki süreçte de fikirsel olarak Katar'ın desteklediği bir oluşum olduğundan dolayı Esad'ı deviren yönetim Katar'da zaten parasal anlamda Türkiye'ye gerekeni verecektir. Türkiye'de daha sonrasında Suriye'yi inşa faaliyetlerine, savunma sanayinden sivil projelere kadar her şeyde gerekeni yapacaktır. Bunlar da benim analizlerimde sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve devamında kıymetli dostlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın YPG PKK'nın varlığına ilişkin yine gazetecilere Mısır dönüşündeki açıklamaları vardı. YPG PKK'nın artık hiçbir şansının kalmadığını, örgütün yanında kimsenin bulunmadığını, elinde sonunda zaten yok olacağının altını çizmişti. Devamında tabii YPG PKK'lılar özellikle Türkiye'nin son dönemdeki hamleleri sonrasında hani sürekli diyorum ya ne yapacaklarını şaşırdılar diye.
Gerçekten de ne yapacaklarını şaşırdılar. Mesela dün Mazlum Abdi terörist ne diyordu biliyor musunuz? İşte eğer ki Türklerle anlaşırsak biz işte YPG içerisinde yurt dışından gelenler, Suriye'de doğup büyümeyenler, YPG içerisindeki bunları göndereceğiz. Sadece Suriye'de doğanlar YPG'de kalacak eğer Türklerle anlaşırsak. Sen ne saçmalıyorsun ya? Aslında bu vesileyle yurt dışından savaşçı getirdiklerini hani sürekli diyorduk ya, bakın yurt dışından, Avrupa'dan özellikle geliyorlar, Türkiye'ye karşı silah bomba atıyorlar diye. Kendileri de itiraf etmiş oldu. Bitti mi? Asmadık bayrak koymadılar. Son olarak da Aynel Arap'ta geçtiğimiz günlerde ağababalarından iyi bir azar yediler. İndirin o bayrakları lan dediler. İndirin o bayrakları. Ne yapıyorsunuz siz dediler Amerikalılardan. Bu sefer de bugün sabah saatlerinde yeni Suriye hükümetinin bayrağını asmışlardı. Az kaldı, sonunda YPG, PKK'lılar biz çöl Türkleriyiz diye bağıracaklar. Dün gece saatlerinde Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çekici bir çıkış gelmişti. Ne demişlerdi? Irak Dışişleri Bakanlığı diyordu ki DAEŞ yeniden örgütleniyor ve Suriye ordusuna ait silahları ele geçirdi demişlerdi. Açıklamaya bakar mısınız? Şimdi siz sanıyor musunuz ki Irak bu açıklamayı kendi hür, özgür iradesiyle yaptı? Ağababaları bunlara bir mesaj geçmişti. Gidin böyle deyin. Irak'tan böyle bir açıklama geldi. DAEŞ yeniden doğuyormuş. Devamında sağ kaynaklarına indiğimizde ise adamlar DAEŞ örgüt üyeleri işte belli başlı Suriye'nin köylerinde geziyor diye yalan atıyorlar. YPG, PKK'lılar, ABD'liler başta olmak üzere. Fakat kıymetli dostlar, o köylerde yaşayan sivil Arap nüfus diyor ki hayır arkadaş burada DAEŞ'ti falan ele geçirilmedi diyor. Görmüş olacağınız üzere mesela buradaki Rakka'nın doğusundaki Madan kasabasının halkı kendileri bizzat Suriye Gözlem'in iftiralarına yanıt veriyor. Madan halkı demiş ki kasabada DAEŞ'li unsurların olduğu iddiasını reddediyoruz. Örgüt halka karşı düşmanlığına kılıf uyduruyor diye bir açıklama yapmışlardı. Devamında yani sahada böyle bir şey yok. O köyde yaşayan insanlar ne DAEŞ'i diyor fakat bunlar yok siz bilmezsiniz. Ulan adam evinin altını bilmez mi? Veyahut da bir köy ahalisi köy meydanında kimin gezdiğini bilmez mi? Bunlar ne diyor? Yok diyor, siz oturun DAEŞ var diyor. Bunlar böyle bir kafaya sahipler işte. Bugünkü haberlerimizin de aslında sonuna gelmiş oluyoruz kıymetli dostlar. Videomuzu bitirmeden bugün kapanışı çok özel bir video ile yapmak isteyeceğim. Malumunuz yerli malı haftasıydı bu hafta içerisi. İlla ki çoluğunuz çocuğunuz demiştir yani bir şeyler vermişsinizdir onlara. Kıymetli dostlar bugün sosyal medyada karşıma çıktı. Bir genç kardeşimiz ilkokul öğrencisi yerli malı haftasında bakın neyi tanıtıyor sınıfındaki arkadaşlarına. Görüntüler bir karşımıza gelsin. Arkadaşlar merhaba. Bu görmüş olduğunuz gibi Bayraktar TB2 yani taktik blok 2. TB2 insan hava aracı, silahlı. Görmüş olduğunuz gibi silahları var. TB2 1 milyon saat uçarak dünya rekoru kırdı. Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye, Afrika'da büyük görevler yaparak büyük başarılar elde etti. 30 yıllık Karabağ Savaşı'nı 44 günde tamamlayarak biz Türklere büyük bir zafer ilan etti. Bu aracı yapan, yerli milli yapan Baykar'a ve Selçuk abiye çok teşekkür ederim. İşte şu olay var ya gerçekten de bambaşka bir şey. Çok değil vallahi. Ben şimdi ilkokul yıllarıma döndüm. Çok yani aşırı da eski değildir benim ilkokul yıllarım. Sonuçta kendim 25 yaşındayım. Ya biz bile yemin ediyorum hani Torku gofret götürüyorduk yerli üretim diye. Niye? İşte Torku Konya'da üretiliyor ya. Onu götürüp verirdik, millet de alkışlardı. Bizim dönemimizde dahi adam akıllı bir şeyler yoktu. Fakat kıymeti de olsa ilkokul çocukları Bayraktar TB2'yi biliyor. Selçuk Bayraktar'a Selçuk abi diyor. Bu ne kadar önemli bir şey, farkında mısınız? Devamında Kaan'ın böyle kostümünü giymiş gençler yerli malı haftasında, bunlar gerçekten de gurur kaynağıydı. Biz de eğer ki savunma sanayi ürünlerinin tanıtımında en ufak şöyle bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bana. Gerçekten de güzel görüntülerdi, sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.